İmparatorluk ordusu, Galaktik İmparatorluğun silahlı güçlerinin çeşitli kollarını içeriyordu. Donanma, kara kuvvetleri, pilot birlikleri, istihbarat ve lojistik kolları ile binlerce sistemi kontrol altında tutuyordu. Tahmini 70 milyon personel oluşan bu dev yapının 25 milyonu donanmada, 20 milyonu kara birliklerinde, 15 milyon lojistik ve mühendislikte, 5 milyonu idari kadroda, 3 milyonu pilot ve teknisyen olarak, 1 milyonu ise istihbarat görevlerinde yer alıyordu. Bu devasa askeri oluşumda her personelin bir rütbesi ve her rütbenin bir görev tanımı bulunmaktaydı. Bu videoda sırasıyla sektör komuta zinciri, İmparatorluk Donanması, İmparatorluk Kara Kuvvetleri ve İmparatorluk Güvenlik Bürosu'nda bulunan subayların rütbelerini anlatmaya çalışacağım. Ama rütbelere geçmeden önce plakalarda gördüğünüz bu kırmızı, mavi ve sarı renklerini size kısaca anlatmam lazım. Kırmızı renk savaşın ön cephesinde görev yapan ya da doğrudan komuta eden subaylara ait. Bu kişiler savaş alanının liderleridir. İlk ateş emrini veren de son saldırıyı planlayan da onlardır. Mavi renk imparatorluğun beyin takımıdır. Bu subaylar genellikle cephede değil harita başında çalışır. İstihbarat analiz eder, strateji kurar, geniş çaplı operasyonları planlarlar. Buna ek olarak İmparatorluk Güvenlik Bürosu'nda görevli subaylar da mavi renk kullanmaktadır. Sarı renkli bloklar savaşın arkasındaki teknik kadroyu temsil eder. Bu subaylar savaşmaz ama savaşın devam etmesini sağlar. Yakıt, silah, tamir, mühendislik onların sorumluluğundadır. Lojistik subayları, tersane yöneticileri, mühendislik şefleri ve destek timleri sarı renk kullanmaktadır. Plakadaki her bir renkli blok o subayın yetkilerini belirler. Örneğin Galen Erso'da gördüğümüz gibi bu sarı bloklar onun mühendislik kıdemini belirtirken oradaki tek bir kırmızı blok tesisteki askerleri komuta etme yetkisini gösterir. Yani doğrudan askeri bir subay olmasa bile bulunduğu tesiste belirli komuta hakkına sahiptir. Bu bilgileri öğrendiğimize göre sektör komutasıyla rütbelere başlayalım. Galaksiyi kontrol altında tutmak için imparatorluk sadece askeri gücüne değil, aynı zamanda güçlü ve hiyerarşik bir yönetim yapısına da sahipti. Bu yapı farklı seviyelerde görev yapan vali ve komutanlardan oluşuyordu. Şimdi valilerden başlayarak bu yönetim kadrolarını inceleyelim. Valiler genellikle bir gezegenin hem sivil hem askeri yönetimini üstlenirler. Kriz zamanlarında askeri birliklere emir verme etkileri vardır. İsyanları bastırmak, düzeni sağlamak ve imparatorluğun kanunlarını uygulamak başlıca görevleridir. Kısaca gezegenin hem yönetiminde hem de güvenliğinden sorumludur. Bir üst kademede ise sektör valisi veya sektör komutanı olarak adlandırılan MOF'lar yer alır. MOF'lar birden fazla yıldız sistemini kapsayan geniş sektörlerin yöneticileridir. Hem sivil hem askeri otoriteye sahiptirler ve bölgelerindeki tüm donanma, kara birlikleri ile istihbarat birimlerini doğrudan yönetirler. İsyanların bastırılması, vergi toplanması ve operasyonların yürütülmesi onların sorumluluğundadır. Aynı zamanda raporlarını doğrudan Grand Moff'a veya imparatora sunarlar. Ve en üst rütbe ise Grand Moff yani büyük sektör valisi olarak adlandırılır. Grand Moff'lar imparatorluğun en kritik ve stratejik bölgelerinde birden fazla sektörü yönetirler. Çok geniş çapta askeri ve siyasi yetkilere sahip olan bu kişiler imparatorun en güvendiği komutanlarıdır. Örneğin Grand Moff Tarkin ölüm yıldızının inşasını yönetmiş ve Tarkin doktrini ile korku üzerinden galaksi kontrol etmeyi hedeflemiştir. Donanma ve kara kuvvetlerine geçmeden önce şunu söylemeliyim. Genelde gördüğüm Stormtrooper'lar veya Scout Trooper'lar herhangi bir plaka takmamaktadır. Çünkü bu askerler subay değil ve komutada görev almazlar. O yüzden direkt olarak subayları anlatmaya başlıyorum. İlk olarak Teğmen adayı İmparatorluk Donanması'nın en alt subay rütbesidir. Yeni atanmış subaylar bu rütbeyi taşır, genellikle küçük görevlerde çalışır, emir alır ve görevlerini titizlikle yerine getirirler. Bir üst rütbe olan Teğmen rütbesi ise alt teğmen ve üst teğmen olarak ikiye ayrılır. Alt teğmenler küçük takımların lideri olurken üst teğmenler daha deneyimli subaylar olarak daha büyük görevlerde yer alırlar. Bu rütbedeki subaylar hem görev planlar hem de düşük rütbeli personeli yönetir. Kıdemli teğmen orta düzey subaydır. Küçük savaş gemileri ya da birimlerin komutanlığını üstlenir. Operasyonları planlar ve yönetir. Üst komutanlara düzenli raporlar sunar. Komutan rütbesi orta büyüklükteki savaş gemilerinin veya görev gruplarının komutanıdır. Taktiksel kararlar alır ve operasyonları yürütür. Personel yönetimi de görevleri arasındadır. Kaptan büyük savaş gemilerinin komutanıdır. Bir Star Destroyer gibi devasa gemilerin yönetiminden sorumludur. Binlerce personelin disiplini, eğitimi ve görevlerinden kaptan sorumludur. Stratejik savaş kararları da onun alanına girer. Bir üst rütbe olan Commodore ise birden fazla gemiden oluşan küçük filoların komutanıdır. Filoyu yönetir, gemiler arası koordinasyonu sağlar ve üst rütbelere rapor verir. Tuğamiral büyük filoların ve görev gruplarının komutanıdır. Stratejik operasyonların koordinasyonunu yapar ve donanmanın önemli komuta kademesinde yer alır. Koramiral ise donanmanın geniş çaplı bölümlerini veya çok büyük filoları yönetir. İmparatorluğun kritik askeri operasyonlarında görev alır ve üst düzey stratejiler geliştirir. Amiral donanmanın en üst
düzey komutanlarından biridir. Tüm donanmanın büyük kısımlarının yönetiminde rol oynar, savaş planları yapar ve uygular. Filo amirali ise tüm donanmanın veya büyük bir filonun başkomutanıdır. En geniş çapta stratejik kararları alır ve uygular. Ve son olarak büyük amiral imparatorluğun en yüksek standart rütbesidir. Ve aynı anda sadece 12 kişi bu rütbeyi taşır. En kritik stratejik ve politik kararlar verirler. Doğrudan imparatora bağlıdırlar ve donanmanın mutlak liderleridir. İmparatorluk Kara Kuvvetleri'nin ilk subay rütbesi teğmendir. Teğmenler küçük birliklerin komutasını alır. Genellikle gözetleme, devriye ya da hızlı tepki görevlerinde aktif rol oynarlar. Savaş alanında ileri karakolları yönetir, emir verir ve operasyon yönetme yetkisine sahiptir. Yüzbaşı ise bir bölüm başındaki kişidir. Yaklaşık 100 ila 200 kişilik birlikleri yönetir. Görevleri arasında birlik içi planlama, lojistik düzenlemeler ve çatışma alanındaki kararlar yer alır. Yüzbaşılar özellikle piyade bölüklerinde ve özel operasyon gruplarında görev yapar. Komutan rütbesi ise kara kuvvetlerinde donanmadaki karşılığından biraz farklıdır. Genellikle binbaşı rütbesiyle eşdeğer tutulur ya da aradaki özel görevlerde kullanılır. Komutanlar istilaya yönelik özel timlerin ya da saldırı birliklerinin liderliğini üstlenir. Kısıtlı ama bağımsız bir operasyonel kontrol yetkileri var. Binbaşı ise alay seviyesinin hemen altındaki büyük birliklerin yöneticisidir. Karargah düzeyinde taktik planlamaya katkı sağlar. Aynı zamanda cephede büyük birliklerin sahadaki liderliğini üstlenir. Genellikle cephe koordinasyon merkezlerinde veya bölge savunmalarına görev alırlar. Tabur düzeyindeki birliklerin başında olan kişi ise yarbaydır. Operasyonel ve lojistik sorumluluk taşır. Aynı zamanda geniş çaplı bölgesel planlamalarda da söz sahibidir. Zırhlı birliklerin yönetimi ve ileri üst operasyonları genellikle yarbaylara verilir. Albay ise alayların ya da büyük taktik birliklerinin lideridir. Tüm lojistik ve operasyonel koordinasyonu üstlenir. Görev alanı yıldız sistemleri düzeyinde karargahlardan büyük çaplı istilalara kadar genişleyebilir. Emrindeki birliklere doğrudan savaş planları uygular. Tuğgeneral çok sayıda alayın birleşiminden oluşan Tugay düzeyindeki birliklerin başında yer alır. Cephe operasyonlarının genel yönetiminden sorumludur. Aynı zamanda sistem istilalarında kritik liderlik rollerini üstlenir. Vekil general ise general seviyesine geçişte kullanılan bir ara rütbedir. Bölgesel ordulara vekalet eder ve çok büyük birliklerin yönetiminde generallere destek sağlar. Karargah planlamalarında etkili olur ve bazen doğrudan savaş emirleri verebilir. General, İmparatorluk Kara Kuvvetleri'nde en üst düzey komutanlardan biridir. Geniş çaplı savaş stratejilerini planlar ve gezegen ya da yıldız sistemi istilalarını yönetir. Komuta ettiği birlikler genellikle sektör karargahlarında konuşlanır. Aynı zamanda savaş filolarında yönlendirebilir. Başgeneral ise İmparatorluk Kara Kuvvetleri'nin en üst rütbesidir. Tüm taktik, strateji ve atamalardan sorumlu olan kişidir. Genellikle Coruscant'taki merkez karargahta görev yapar ve doğrudan imparatora rapor verir. Kara kuvvetlerin tamamı üzerinde mutlak komuta etkisine sahiptir. İmparatorluk Güvenlik Bürosu rütbeleri ise klasik askeri yapının dışında işler. Albay ya da komutan gibi ünvanlar olsa da bir ISB direktörü çoğu zaman bir generalden daha fazla etkiye sahiptir. Müfettiş ise ISB'nin ilk subay rütbesidir. ISB içerisinde saha operasyonları ile bürokratik denetimlerin kesiştiği noktadır. Diğer askeri ya da sivil birimleri soruşturma ve yargılama yetkileri bulunur. Subaylara emir verebilir, yerel komutanların üstüne çıkabilecek yetki tanımları olabilir. Kıdemli müfettiş ise sistemdeki iç tehditleri saptamakta görevlidir. Subaylar, hatta bazı durumlarda generaller bile onların soruşturmasına tabi olabilir. Alanları arasında ideolojik sapma, hainlik ya da görev ihmali gibi ciddi suçlar yer alır. Komutan rütbesi ISB'deki kara tabanlı rütbelerden biridir. Bu kişiler genellikle bir sektör ya da yıldız sistemi içerisinde ISB operasyonlarını yürütür. ISB'ye bağlı ajan, müfettiş ve analistlerden oluşan bir birliğin başında bulunabilir. Aynı zamanda dış tehdit analizlerinde de taktik kararlar alabilir. Albay rütbesi geniş çaplı ISB bölgelerinin başında yer alır. ISB operasyonları ile sivil idare veya askeri komuta arasında koordinasyonu sağlar. İsyan tehdidi, ajan kaçakçılığı ya da casusluk gibi olaylara karşı doğrudan müdahale emri verebilir. Hem bürokratik hem de sahaya dayalı karar gücü vardır. Direktör ise İmparatorluk Güvenlik Bürosu'nun en tepe lideridir. Direkt olarak İmparator Palpatine ve onun danışmanlarına rapor verir. Tüm iç güvenlik, ajan faaliyetleri, propaganda, bilgi kontrolü ve askeri disiplini denetler. İsyan tehlikesi olan her yerde onun gölgesi vardır. Yalnızca Grand Moff Tarkin veya İmparatorun emriyle geri adım atar. İmparatorluk ordusunun rütbe sistemi yalnızca bir askeri düzen değil, galaksiyi kontrol altında tutan bir hiyerarşi makinesidir. Her renk, her çizgi, her plaka bir anlam taşır. İster bir mühendis, ister bir istihbarat subayı, ister devasa bir Star Destroyer'inin kaptanı olsun, hepsi imparatorun büyük stratejisinin birer parçasıdır. Bu videoda donanmadan kara kuvvetlerine, ISB'den sektör komutasına kadar uzanan tüm rütbeleri inceledik. Belki de fark etmişsinizdir. İmparatorlukta terfi sadece liyakatla değil, aynı zamanda sadakatle ölçülür. Güç,
bilgi ve korku burada iç içe geçmişti. Ve her yükseliş daha büyük gözetim, daha ağır sorumluluklar ve daha tehlikeli görevler demektir. Peki siz olsaydınız hangi rütbeyi taşımak isterdiniz? Yorumlarda mutlaka yazın. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.